Ben Erkut Özen. Tayland'ın Phuket adasında Patong'dayız. Phuket adasının ünlü tatil beldesi Patong'dan herkese tekrar merhaba. Phuket adasındayız ama Patong'dayız. Yani bunu bazen karıştırıyoruz. Nedir karıştırdığımız? Aslında Phuket kocaman bir adanın ismi. Ancak Patong oradaki bir yerleşim birimi. Yani Patong'a gelen herkes Phuket'e gelmiş oluyor ama Phuket'in her tarafını görmüş olmuyorlar. İşte yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi bu. Adada birçok yerleşim yeri var. Bunların en hareketlisi, en canlısı tabii ki Patong. Özellikle gece hayatından dolayı. Ancak Phuket Town isimli bir yer en eski yerleşim yerlerinden biri olarak biliniyor. Öncelikle Phuket, Hindistan ve Çin arasındaki ticaret yollarının en önemli noktalarından bir tanesi. Kesiştiği yer diyebiliriz. Hatta geçiş yerlerinin en önemlilerinden bir tanesi. Phuket Adası tüccarların yaptıkları bu ticaret gemileriyle yaptıkları ticari seyahatlerde muson rüzgarlarının, muson dalgalarının, muson fırtınalarının bitmesini bekledikleri güvenli bir liman olarak ön plana çıkmıştı. Yani anlayacağınız Phuket, Tayland'ın birçok yerine göre yabancılar tarafından çok daha önceleri keşfedilmişti. Dediğim gibi her ne kadar Phuket adasında olsak da şu anda Patong'dayız. Yani Patong'a gelmiş olmanız, Phuket'e gelmiş olmanızı gösteriyor ama Phuket'in her yerini gezmiş olmuyorsunuz. Peki Patong nasıl bir yer? Patong eğlenceli bir yer. Patong Beach olarak anılıyor ve Hat Patong olarak yerel dilde bilinen bu önemli yer hakkında daha çok turistik kaynaklarda çok fazla bilgi var. Çünkü turistler tarafından çok fazla tercih ediliyor. Eğlencenin de merkezi olarak bakılıyor Phuket'in diğer bölgelerine göre. Patong'un denizi, plajları ve çevresindeki gezilecek yerler hakkında bilgiler vereceğim. Bir de Patong'u ve çevresindeki birçok yeri de içeren Phuket hakkında başka bir videoyu belgesel tadında yine Keşfet TV kanalına ekleyeceğim. Bunların tamamını Keşfet TV Instagram hesabından anlık olarak da takip edebilirsiniz. Lütfen şuraya eklediğim adresten Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Bunun yanında bugüne kadarki videolarda hiç söylemedim ama lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bu sayede çok daha fazla kişiye ulaşıp sizler de bana bir şekilde destek olmuş oluyor ve tabii ki bu gezinin de bir anlamda beni motive etmesini sağlamış oluyorsunuz. Bu videoları çekmek, bunları anlatmak bir motivasyon işi. İşte abone olarak, kanala abone olarak, Keşfet TV'ye abone olarak ve videoları beğenerek, hatta tam da şu anda bunu yaparsanız sonrasında unutmamış olursunuz. Bana da ciddi anlamda bir katkı sağlayıp videolarında çok daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilir ve kendi kitlemizi birlikte olduğumuz, birlikte anlaştığımız, birlikte bir şeyler, bilgi aktardığımız, bir şeyler paylaştığımız kitleyi çok daha fazla büyük bir hale getirebiliriz. Patong ilk yerleşimlerin olduğu tarihten sonra burada çok fazla yol kat eden bölgelerden bir tanesi. 26 Aralık 2004'te gerçekleşen o vahim doğa olayı, tsunami felaketinden 5 yıl sonra buraya gelmiştim. Çok daha farklıydı Patong ancak şu anda tamamen bir tatil yerine dönüşmüş ve ciddi anlamda turistik bir merkez haline gelmiş. Yani aslında tsunami'nin yaralarını sarmak bir yana tamamen unutulmuş diyebiliriz bu bölgede. Phuket'in bu en eğlenceli ve gözde noktası Patong, muz yapraklarıyla dolu bir orman, muz yapraklarıyla dolu bir bahçe, muz ağaçlarının kütüklerinden oluşan bir orman vesaire şeklinde anlamlara geliyor. Neden peki bu anlam verilmiş? Şöyle de küçük bir hikayesi var. Ta Yom Ding isimli bir köylü bu bölgeye gelerek tarımla ilgilenmeye karar vermiş ve bölgeye muz ekimi gerçekleştirmiş. Bölge öylesine çok muz ağaçlarıyla donanmış ki bu bölge o yüzden bir muz ormanı, bir muz kütükleri ormanı veya muz ağaçlarıyla, muz yapraklarıyla bezeli bir orman ismi anlamına gelen Patong ismiyle anılmaya başlamış. Ta ki 1959 yılına kadar burası bakir bir bölge olarak kalmış. Ne zaman ki Kral 9. Rama bölgeye bir yolun inşa edilmesine karar vermiş, böyle bir emir, böyle bir talimat gerçekleştirmiş. Ondan sonra da Patong'u bugüne kadar getiren macera başlamış.
Biraz önce söylediğim gibi Patong'a geldiğinizde Phuket'in tamamını gezmiş olmuyorsunuz. Yani bunu size nasıl anlatabilirim? Şöyle bakabilirsiniz aslında. Örneğin Antalya'da, Türkiye'de, Antalya'da Bele'ye geldiniz ama Antalya'nın diğer bölgelerine gelmiş sayılmıyorsunuz. Bele'yi görmüş oluyorsunuz. İşte Patong'a da gelmek aynen öyle. Hatta Patong Antalya'dan bir kısım daha farklı olarak anılabilir. Çünkü Patong bir ada ve ada olduğundan dolayı çevresinde de çok güzel plajların olduğu, çok güzel kumsalların olduğu, birkaç da özel yerleşim yerinin bulunduğu güzel bir nokta, turistik bir nokta ve özellikle Avrupalı turistlerin son dönemlerde çok daha fazla tercih etmeye devam ettikleri bir nokta. Bu yüzden Patong çok fazla büyümeye başladı, Phuket çok fazla büyümeye başladı. Ve bunun getirdiği birçok zarar da var tabii. Onlardan da bahsedeceğim size. Ama keyif gerçekten çok fazla burada. Çünkü böyle bir sahilde sessizlik yanında hemen 2 adım ötede çok ciddi bir eğlence hayatını yaşayabiliyorsunuz. Onun yanında çok fazla sizi rahatsız eden neler var burada? Yolda yürürken en fazla, biraz sonra göstereceğim yine plajın dışında yürürken, çok fazla işte masaj salonlarının önünde masaj satmak isteyen sağlık görevlisi olarak bahsettiğim masözlerin çok ciddi bir tacizi var. Taylandlılara benzemiyorsanız, buradaki yerel halka benzemiyorsanız sizi 2 tane konu rahatsız ediyor. 3. 4. gününüzden itibaren illallah getiriyor. Bunlardan bir tanesi tuktukçular. Tuktuk olayını ayrı anlatacağım size çünkü orada farklı bir takım trikler var ve her an bir Taylandlı tarafından turistik bir bölgede tabiri caizse öpülebilirsiniz. Bu yüzden de bazı konulara dikkat etmek lazım. Onun yanında tabii ki masaj salonları, çok fazla sayıda masaj salonu var. Önünden geçerken hepsinin önünde 4-5 tane oranın personeli oturuyor ve bu kadınlar çok fazla sayıda önünüze işte tablolarını, fiyat listelerini çıkartıp sizi masaja yönlendirmek konusunda, satış yapma konusunda yine taciz ediyor diyelim. Satış tacizi diyelim. Ve bununla ilgili konular gerçekten 3. 4. günden sonra artık illallah getiriyor. Onun yanında bu sahilde yürüyüş yapmak çok keyifli. 3 kilometre boyunca sizi kesen hiçbir şey yok. Çünkü bizden alışık olduğumuz şekilde burada herhangi bir otel, herhangi bir tesis sizin plajda yürümenizi engelleyecek buradaki yerlere set, engel, güvenlik görevlisi vesaire koymamış durumda. Burası tamamen halka açık. Bir takım işletmeler var. Arka taraflarda bulunuyor. Bunlar daha çok plajın ön tarafında değil, arka tarafında bulunuyor ve oradan şezlong, şemsiye kiralıyorsunuz. İsterseniz plaj üzerinde yine ayak masajı vesaire masaj yaptırabileceğiniz üniteler var. Bir şeyler yiyip içebileceğiniz mekanlar var ama bunlar sizin plajın herhangi bir yerinde, bu 3 kilometrenin içerisinde herhangi bir yerinde dolaşmanızı, gezmenizi, denize girmenizi, havlunuzu serip güneşlenmenizi engellemiyor. Sürekli olarak Patong sahilinde özellikle yağışlı mevsimde, yani bu mevsimde Mayıs'la Ekim arasında kalan dönemde bu kırmızı bayraklı uyarıları görebilirsiniz. Belli bölgelerde sarı kırmızı olan buradan denize girebilirsiniz şeklinde, yüzebilirsiniz şeklinde bir takım uyarı bayrakları. Belli bölümlerde de bu kırmızı burada yüzmeyin, burada yüzmek yasaktır, tehlikelidir uyarı bayrakları var. Bunun da sebebi özellikle kış mevsiminde bu bölgede rip akıntılarının çok fazla olmasından kaynaklanıyor. Çok iyi bir yüzücü olsanız bile kış mevsiminde burada çok fazla boğulma olayı yaşanabiliyor. Yani Phuket Adası'nın batı kıyılarında, şu anda da bulunduğumuz Patong batı kıyılarından bir tanesi sayılıyor. Bu rip akıntılar, yani rip akıntı nedir? İşte sahile vurduktan sonra dalganın geri çekmesi, kıyıya vuran dalganın geri gitmesi sizi tamamen geri götürebiliyor. Çok güçlü oluyor bunlar. Buradan gözüktüğü gibi dalganın az olmasından dolayı sizi kandırmaması gerekiyor. Gerçekten tehlikeli. Çok da fazla bunlarla uğraşıp boğuşup kendinize çok fazla güvenmememiz lazım. Islanıp çıkabilirsiniz. Belli bölgelerde girilebilir dediği yerlerde, oralarda akıntıların daha hafif olduğu yerler. Eğer bir gün Patong'a gelir de bu rip akıntısına doğru yakalanırsanız çok fazla mücadele etmemeniz öneriliyor. Hafifçe yine o çizgide, o doğrultuda diğer bölgeye doğru yüzerek, kıyıda fazla durmadan diğer bölgeye doğru yüzerek oradan kıyıdan dışarı çıkmanızı tavsiye ediyorlar. Ama siz olun, iyi bir yüzücü değilseniz hele hiçbir şekilde kış mevsiminde özellikle bu kırmızı bayrakların bulunduğu yerlerden denize girmeyin. Orada çocukları bile sokuyorlardı, biraz önce size gösterdim. Çok tehlikeli. Tatiliniz zehire dönmesin. Bu tip tatil yerlerinde de bu tip sıkıntılar var. İşte tsunami'nin de yaşandığı bu bölgede
bu takım uyarılara çok fazla dikkat ediyorlar. Yine tsunami'den dolayı bazı toplanma merkezleri ve tsunami gerçekleştiğinde nerelere kaçılması gerektiği ile ilgili birçok uyarı levhası da yine Patong'da olduğu gibi Phuket'in birçok yerinde asılı duruyor. Turistleri de uyarmak amaçlı hem kendi dillerinde hem de İngilizce olarak yazılmış uyarılar dolu. İşte denize girilebilecek bölgelerden bir tanesi burası. Şu bayrakları gördüğünüz yer. Phuket sahilinde Kata ve Karon dışında, Phuket sahillerinde bu iki bölge dışında etrafta hiçbir şekilde can kurtaran bulunmuyor. Can kurtaran ofisleri var ama onlar sadece buradaki bayraklama ve uyarı sistemlerini düzenlemekle ilgili görevliler. Bildiğimiz anlamda can kurtaran hizmeti vermiyorlar. Sadece o plajlarda veriliyor. Bu yüzden de yine kendi kendinize çok dikkat etmeniz gereken yerler arasında Patong sahilleri, Patong Beach. Bu arada sahilleri gerçekten çok temiz tutuyorlar. Her 100 metrede bir bu görevliler çalışıyor ve sürekli olarak sahilde çöpleri topluyorlar. En küçük sigara izmaritleri dahil her şey toplanıyor. Kum üzerinde hiçbir şey kalmamasına dikkat ediyorlar. Bu yüzden herkes çıplak ayaklar rahatça dolaşıyor burada. Halk da buna çok duyarlı. Çok fazla şey atmıyorlar. Yine genelde denizin getirdiği çöpler ve yine turistlerin bıraktığı çöpler çok fazla yer kaplıyor. Onun dışında bu görevliler gerçek anlamda burayı temiz tutmakla ilgili büyük bir efor sarf ediyorlar ki kış sezonundayız. Çok fazla turist yok. Yine de buraya çok fazla önem veriliyor. Patong plajı işte böyle bir yer. Ben de sizlerle birlikte yaklaşık o 2.87 kilometrelik bölümü, yani 3 kilometreye yakın bölümü bitirmek üzereyim. Dediğim gibi özellikle yaz sezonunda, yani sıcak sezonda arka taraftaki yer biraz daha koyu olabiliyor. Yani denizin rengi açısından söylüyorum. Daha koyu gözüküyor. Ve o berraklık, o turkuaz renge sahip sular daha çok bu taraftaki kıyıda yer alıyor. Yine Patong'un en hareketli noktaları da bu bölgede yer aldığından dolayı aslında daha fazla tercih ediliyor. Çünkü işte Bangla Road'un sağ tarafından olarak düşünelim. Bangla'nın kestiği yerden itibaren sağ taraf çok daha hareketli oluyor. Yaz sezonunda feci bir sıcak var. Bu sıcakta inanılmaz da terliyorum. Bu ter de nemden kaynaklanıyor. Her ne kadar bizim kış desek, yağışlı sezon desek, bu yağışlar çok fazla neme sebebiyet veriyor ve öyle bir ter atıyorum ki herhalde bu toksin atmak için yapılan detokslar vesaire gibi işlemleri şu anda sağlıklı veya sağlıksız tabii ondan çok emin değilim. Burada gerçekleştiriyorum gibi. Yürümek konusunda Phuket'te yapabileceğiniz en iyi şey yürümek. Çünkü şehir yürüyerek keşfedilecek durumda. Bu tuk-tuklar vesaire biraz sonra size anlatacağım onların da mevzunu. Çok fazla tuk-tuk, taksi vesaire gibi şeyler göreceksiniz. Ama şehir içinde kalıyorsanız, çevreyi ziyaret etmiyorsanız ve şehrin her tarafını gezmek isterseniz burada günde yapacağınız 15-20 kilometrelik yürüyüşler ki çok keyifli ortamlarda yapıyorsunuz, yaptığınızı hissetmiyorsunuz bile. Hatta bazı yerleri birkaç kere hem sabah hem akşam üzeri ya da gece yeniden gezebiliyorsunuz. Böyle yürüyüşlerle buraları çok keyifli bir şekilde keşfedip tadını çıkartabilirsiniz. Burada yürümekten korkmayın. Zaten güvenli bir bölge, güvenli bir şehir. Çok fazla sayıda polis de olmasına rağmen halkta herhangi bir güvensizlik yaratmıyor. Yani o taciz dediğim şeyler de sadece satış amaçlı. Her ne kadar artık Phuket'in içerisinde çok fazla yabancı oluşumlarda olsa da devlet bu konuda özellikle turistlere rahatsızlık verilmemesi konusunda elinden geleni yapıyor gerçekten. Ve bu yüzden Phuket'te güvenerek yürüyebilirsiniz. Tabii siz her yerde, buna İstanbul'da ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde de olmak kaydıyla
her türlü dikkat edeceğiniz kendi kriterlerinizi burada da uygulamak şartıyla. Yoksa güvenebilirsiniz dedin, çantanı oraya bıraktın gittin. Muhtemelen döndüğünde o çanta olmayacaktır. Ya da işte telefonunu koydun oraya, muhtemelen telefonu görmeme ihtimalin büyüktür. Yani her yerdeki kadar güvenlik yine burada da var eğer siz dikkat ediyorsanız. Patong'a gelir de oldu bir gaza gelip jet ski kiralamayı düşünürseniz burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus var. Nedir bu husus? Bu tamamen sizin buradaki su sporlarını gerçekleştiren, bunları kiraya veren kişilerle olan anlaşmanız. Tabii ki ilk başta size satış yapmak amaçlı çok güvenilir sözler söylüyorlar. Ancak bunun sonrasında özellikle jet ski'ye belirli bir hasar oldu, bir şeyler gerçekleşti, işte çizik oldu, şurası çalışmıyor vesaire şeklinde sizden ekstra paralar istenebilir. Artı bu denizde jet ski olayı biraz da tehlikeli yine, ama tura çıkmadan önce, yani jet ski kiralamadan önce mutlaka ya videosunu alın ya o kişiyle birlikte yine fotoğraflarını beraber çekerek bu konuya hakim olduğunuzu gösterin. İşte bu da paraşüt olayı. Normalde bir 15-20 dakikalık bir turu şu anda rüzgar nedeniyle sadece böyle bir tur attırıp geri indiriyorlar. Ortalama 1500 baht alıyorlar pazarlık yaparsanız. Yine 1000-1200 bahtlara burada uçma şansını yakalarsınız. Patong Beach'te, Patong plajında işte biraz önce dediğim işletmeler böyle geri planda konumlanmış şekilde yer alıyor. Oralarda bir takım büfeler, bir takım hizmetler veriliyor. Yemek vesaire gibi atıştırabileceğiniz, belirli şeyleri içebileceğiniz tezgahlar da kurulu. Onun yanında o aralarda gezen Tay ablalar da masaj yapıyorlar. Plajda yattığınız yerde, şezlongunuzda size ayak masajı veya istediğiniz Tay masajı vesaire yapılıyor. Yine arkada hemen o şezlongların ve plaj sandalyelerinin arkasında yer alan yine masaj sehpalarında da yine sizinle ilgileniyorlar ve plajda güzel bir vakit geçirmenizi sağlıyorlar. Normal şehir içindeki fiyatlara göre burada yaptıracağınız masaj fiyatları, yani plajda yaptıracağınız masaj fiyatları bir tık daha ucuz. Tabii siz her ne kadar pazarlık yaparsanız o kadar da ucuz olarak bundan faydalanmış olursunuz. Phuket deyince Patong tabii ki çok büyük bir yer kaplıyor Phuket denildiğinde, ama Phuket Patong'dan ibaret değil. Herkes Patong'a geldiğinde Phuket'e geldim diye anlatmaya başlıyor, ama Phuket Patong'la bitseydi koca Phuket böyle efsanevi bir yer olmazdı. Tamamını umarım gezdirme fırsatım olur. Daha doğrusu ben geziyorum ama anlatma fırsatım olur yakaladığım boş zamanlarda. Phuket'i tam anlamıyla yaşamak için Patong tabii ki çok önemli, ama Phuket Patong'dan çok daha fazlası. Buradaki eğlenceyi bilenlere anlatmaya gerek yok, ama bilmeyenler için muhteşem şeylerin döndüğünü söyleyebilirim. Tabii eğlence anlayışınız nasıl onu bilmiyorum. Şu anda buranın böyle olduğuna bakmayın. Henüz trafiğe açık, yeni kapandı, açıktı. Gündüzleri trafiğe açık oluyor.
Daha sonrasında akşam saatlerinde trafiğe kapanıyor ve Bangla Walking Street bir eğlence merkezine dönüşüyor. Az önce de dediğim gibi Phuket'in, belki de Tayland'ın en önemli eğlence sokaklarından bir tanesi. Biraz sonra burası iyice hareketlenmeye başlayacak ki bu saatte bile canlı müzik başlıyor. Her yer eğlenceye doymak bilmeden gerçek anlamda feci hareketli geceler yaşanıyor. Tabii ki buradaki eğlencenin sınırı olmadığını söyleyebilirim size. Herhangi bir sınır olmadığını söyleyebilirim eğlence konusunda. Zaten gelen Avrupalı turistler özellikle bu sınırları aşmak için burada çok fazla kendilerini kaptırıyorlar. Dün akşam buradaydım ve toplamda, bir tanesini saymazsak o biraz yürüyordu, 3 tane ambulans geldi. 3 tane ambulans tamamen bayılan insanları yine götürdü buradan. Bangla Walking Street'te inanılmaz Patong gecelerinde nefis bir hayat dönüyor. Tabii herkes kaldırabilir mi onu bilmiyorum ama 3 aşağı 5 yukarı size göstermeye çalışacağım. Şimdi bu saatte böyle olduğuna bakmayın. Akşam çok farklı. Bakın. Ve işte böyle bir yer oluyor. Phuket'te, Patong'da eğer kazıklanmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey tuktukları denemek. Tuktuklar biraz böyle bizim Bağcılar, Beylikdüzü taraflarının dolmuşlarına benziyor, minibüslerine benziyor. Ama içleri tamamen böyle ışıklandırılmış, müzik çalıyor falan olmasına bakmayın. Tam bir dolandırıcılık aracı olarak nitelendirilebilir. En ufak yerlere, en yakın yerlere fiyatlar sordum ben. Birkaç deneme yaptım. Binmek için değil, daha önceki senelerde çok binmiştim gruplarla. 300'den 350'den baht tabii bunlar. Kapıyı açıyorlar. Hadi 200'e kadar düşüyorlar. 200 baht 100 lira. Hani gideceğiniz yer 2 adım. Ama daha da önemlisi bir yere giderken sizi alıp özellikle de uzak bir yere, birkaç kilometrelik bir yere gidiyorsanız sizi alıp önce mağazalara sokuyorlar. Üzerinizden alışveriş yaptırtmak istiyorlar. Terziye götürüyorlar. Mücevher mağazasına sokuyorlar. Olmadı yemek yer misin diyorlar. Olmadı işte sizin ulaşamayacağınız bazı şeylerin satışı için uğraşıyorlar. Ve bildiğiniz başka pazarlamalar dönüyor. Hepsinin içerisinde, yani bu adamların eline düştüğünüzde birkaç yüzlük oluyorsunuz. Tamamen bir turistle iletişim aracı şekline gelmiş bir şey tuktuk. Yani eğer Phuket'e gelir, yani Tayland'ın birçok yerinde var ya da dünyanın Asya ülkelerinin birçoğunda tuktuk var biliyorsunuz. Buradakiler biraz daha farklı. Orada pazarlıkla en azından fiyatı düşürüp normal ulaşımınızı sağlıyorsunuz ama burada olay turistik başka bir faaliyete dönmüş durumda. Sizin üzerinizden sizi yakalamışken her tür hanut alabileceği yerlere götürüp duruyor ve hele ki anlaşamıyorsa sizinle istediğiniz kadar itiraz edin, ben 2 dakika duracağım, sen içeride bir şeyler iç falan tarzı takılıyorlar. Bence geldiğinizde binmeye hiç gerek olmayan bir şey. Public yazan taksileri kullanırsanız, ille bir yerlere gitmek istiyorsanız public taksileri kullanmanız tavsiyedir efendim. Yine Bangla'ya girdik. Saat şu anda 12 civarında. Her yer yine gayet kalabalık. Bugün Perşembe günlerden. Burada hafta sonu, hafta başı falan fark etmiyor. Gayet kalabalık devam ediyor Bangla Walking Street'te. Phuket'te de dünyanın her yerinde olduğu gibi bu yazılardan var ama en azından şu kalp kısmını burada koymamışlar. Hani Amsterdam'dan sonra Türkiye'de neredeyse her il, ilçe, belde, kasaba, köy, her yerde olan o kalpi koymamışlar. Kalp logosu mu diyelim, kalp şeklini ve gece ışıklandırıldığında güzel bir kartpostal görüntüsü veriyor. Bütün Instagram fotoğraflarında da yine en çok fotoğraf paylaşılan yerlerden bir tanesi bu Phuket yazısı. Günü Patong Beach'te bitirmek adet. Yapacak bir şey yok buralarda. Ve akşam vakti bu rüzgarda da olsa özellikle Arap turistleri şu paraşütlerde sadece bir tur attırıyorlar ve büyük para kazanıyorlar bu arada, benden söylemesi. Gündüz daha ucuz, akşam vakti
Gelenler sadece küçük bir turda, rüzgar var diye de küçük atıyorlar turu. Ve deli bir para dönüyor burada. Plaj kısmından çıkıp şehrin içine doğru gideyim dedim. Burada da bir dolu masaj salonunun önünden geçerek yine devam ediyoruz. Sokaklarda belirli Budist adetlerine göre yapılmış kiosk tarzı şapeller var. Ve işte hello massage, thank you. Böyle demek zorundasınız. Bazısı kolunuzdan çekiyor, bazısı kolunuza yapışıyor. Böyle garip garip hareketler yapıyorlar. Onlar için de ayrı bir video ekleyeceğim Keşfet TV'ye. Özellikle gece hayatı, masaj ve merak ettiğimiz başka ne var? Videonun altına yazın. Phuket'teyken, Patong'tayken en azından bunları da eklemeye devam edelim. Bakın burası Patong okullarından bir tanesi. Her yerde olduğu gibi yeni kralın resmi var. Çok saygı duyuluyor krallık sistemine, krallık mekanizmasına burada. Çok fazla saygı duyulan bir ülke. Her ne kadar parlamenter bir monarşi tarzı, İngiltere tarzı bir sistem geçerli olsa da kraliyet çok önem verilen bir müessese. Tabii biraz önce dediğim gibi bu yolları yürüyün, gezin falan dedim ama bu sıcakta da çok kolay işler değil tabii bunlar. Biraz yorulacaksınız. Aslında yorulma kısmı da güzel ama yani çünkü yorula anca şehirleri tüketebiliyor, hazmedebiliyorsunuz. Ve bundan dolayı da asıl olan her şeyi, yani yaşanılan, yerel hayatta yaşanılan, yerel kısımda yaşanılan her şeyi de görme fırsatınız oluyor. Gerçi böyle bir turistik bir yerde yerel hayatı görmek biraz zor. Çünkü ya çok arka mahallelere veya yukarıdaki köylere vesaire gideceksiniz ya da bu aşağıda belirli noktaları kendiniz spesifik şekilde seçip izlemeye koyulacaksınız. Her ne kadar burada yaya geçitleri olsa da bu arada çok fazla duran vesaire yok. Işık olursa duruyorlar ama yaya geçitlerinde sizi çok fazla iplemediklerini söyleyebilirim. Onun için Tayland'da trafik kısmına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Phuket ve Patong biraz daha bu konuda kötü durumda. Çünkü tatil yeri, yabancılar da araba kullanıyor. Çok fazla dışarıdan gelen insan var. Keza en önemli konulardan bir tanesi de Tayland'da da trafik ters yönden, yani soldan akıyor. Bu nedenle ilk başlarda bir afallıyorsunuz. Ben geçen gün motor kiraladım. Belli yerlerde tutuldum kaldım. Bazı kavşaklarda bekliyorum. Acaba insanlar nereden dönecek? Ben de oradan döneyim falan şeklinde ki çok fazla kez kullandım. Soldan trafik olan birçok yerde çok kez kullanmama rağmen yine de insan bir şaşırıyor, bir duraksıyor. O yüzden gerçekten tehlikeli. Bir an kafanız dalıp giderse çok büyük kazalara sebebiyet verebilirsiniz. Kendiniz açısından da çok fazla zarar görebilirsiniz bundan. Çünkü burada özellikle trafikte kaza yapanların arasında yabancıların oranı çok yüksek. Bu yüzden ne olur Patong'a gelirseniz eğer çok dikkatli olun. Tayland'a nasıl girilir, ne yapılır, ne edilir falan hakkında çok fazla bilgi var internette. Ben bunların size en yeni olanlarını, şu anda pandemi sonrasında neler uygulandığını, burada ne kadar kalındığını, vize vesaire gibi konuların, dönüş bileti gibi konuların nasıl halledildiğini yine Phuket'i, Tayland'ı anlattığım bir diğer videoda aktarmaya çalışacağım. Çok kısa şekilde, çok sıkmadan onları da size vereceğim ki buraya gelmek isteyenler en azından güncel bilgilere sahip olsunlar. Yıllardır zaten blogda Keşfet TV'de bu şekilde bilgiler veriyorduk. Şimdi biraz da YouTube üzerinde Keşfet TV'de bu bilgileri vermeye, işimizi yapmaya devam edelim. Patong Beach boyunca çok fazla sayıda park yeri olmasına rağmen yine de bir park sorunu var. Özellikle motorlu araçlarla arabalar, taksiler nedeniyle çok fazla yerde duramıyorlar. Çünkü o taksi, motor taksi ve tuktuklar her yeri kaplamış durumda. Bu da gezilecek diğer noktalardan bir tanesi. Alışveriş merkezleriyle kesilmiş caddeler var. Bankla yolu dışında birçok sokak yine benzer, işte masaj salonları, alışveriş merkezleri, aynı ürünü satan dükkanlar ve yiyecek içeceğin satıldığı küçük tezgahlardan oluşan birçok nokta yine Patong Beach'in göze çarpan unsurları. Bakalım burada hemen plaj yanında neler yeniyormuş.
Böyle açık büfe gibi gözüküyor ama değil tabii. Üçlü beşli o tabaklar şeklinde olan şeyleri satın alıyorsunuz. Birçoğunu size sonradan ısıtıyorlar. Gece daha hareketli oluyor tabii buralar. Ve sonrasında da çoğu Tayland'da veya çoğu turist gibi karnınızı bu tip yerlerde doyuruyorsunuz. Gece pazarları var. Onlar için de ayrı bir video yapacağım. Burada 4 tane görülmesi gereken gece pazarı var. Aslında 3 tane ama bir tanesinde de benim sevdiğim, artık arkadaş olduğumuz, kaç gündür buradayım, arkadaş olduğumuz bir yemek tezgahı var. Orada da pad thai yiyorum ve hoşuma gidiyor. O yüzden o çarşıyı da yine göstereceğim size. Gördüğünüz gibi her yer taksi, tuk tuk, masaj salonları. Şimdi oradan da biraz sonra görsünler, hemen bağırıyorlar. Bir de el çırpıp bağırıyorlar. Hiç hoşuma gitmiyor o iş. Garson çağırır gibi. Keza garson da öyle çağırmaz ama. Şak 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 vurup vurup böyle senin bakmanı sağlıyorlar. İnsanlarla göz göze gelmek, buna satıcı, masajcı veya işte bankla yolunda gezerken herhangi bir amaçla oradaki dansçılarla vesaire göz göze gelmek Tayland'da çok tehlikeli. Saniyesinde hipnotize etmeye başlıyorlar sizi. Bir şeyler satmaya, gülmeye, gelip konuşmaya ve başınızdan bazılarını salamıyorsunuz. Siz ne derseniz deyin, o kendi diyeceğini tekrarlıyor. Satamazsa da kendi istediği zaman devam ediyor, gidiyor. Plajın hemen yanında ağaçlıklarla dolu parklar var. Skate parklar vesaire. Her yerde yine yeşillik, muz ağaçları, Hindistan cevizi ağaçları, palmiyeler. Buradaki yeşilliğe bayılıyorum. İşte bu yağışlı mevsiminde güzelliği herhalde bu olsa gerek. Şehrin bu tarafında da yine hemen plaja paralel giden bir yol var. Üzerinde çeşitli dükkanlar, yiyecek içecek yerleri, mekanlar ve oteller var ama oteller gördüğünüz gibi çok fazla katlı olarak yapılmamış belirli dönemde. Daha sonra yapılan yeni oteller var. Şehrin içerisinden böyle koskocaman bir kule gibi çıkmış. 2 tane bina gözüküyor. Bir tanesi Royal bir şey otel, unuttum şimdi. Mesela ben ilk geldiğim sene onlar yoktu. Phuket dümdüz bir yerdi yukarıdan bakıldığında. Şimdi böyle bir çıkıntılar buradaki mimari açıdan güzel görüntüyü de çok fazla bozuyor, gözüküyor. Patong Beach'te bu tip mekanlarda şezlong ve şemsiyeyi 200 bahta kiralıyorsunuz. Yani yaklaşık olarak 100 TL. İşte masaj ve ayak bakımı da sahilde bu şekilde gerçekleştiriliyor. Yine insanlar burada dinleniyorlar ve hoşça vakit geçirmeye çalışıyorlar. İşte bu bayrakları asan görevliler de buradaki sarı tişörtlü görevliler ama can kurtaran hizmeti vermiyorlarmış. Kendileriyle konuştuğumda kaç kişiyi kurtarıyorsunuz dedim. Biz kurtarmıyoruz, biz uyarıları yapıyoruz. Kendileri bu tehlikeye girmesinler şeklinde bir konuşma oldu aramızda. Bu salıncağa kim biniyor acaba? Benim ayaklarım yere değer herhalde burada. Evet, böylece Patong Beach'ten uzaklaşalım. Yol boyu her yer birbirinin aynı ürünleri satan küçük dükkanlar. Çevre turu, günlük turlar satan tur ajantaları ve yemek yerleriyle dolu. Bunlar gün boyu, gece boyu açık. Evet, demin gördüğümüz binaların bir tanesi bu işte, o yüksek dediğim binalardan. The Royal Paradise Otel'miş. Bir diğeri de hemen şurada yer alıyor, şurada yer alıyor. O iki bina şehrin içerisinden çıkmış 2 tane kule gibi rahatsız edici bir görüntü veriyor bence. Bilmiyorum. Mimari açıdan da hoş bir görüntü sergilemediği kesin. Burası çok işlek olmayan bir cadde. Buradan aşağısı, yani Bankla'dan başlayıp daha
güneye doğru giden kısım çok daha fazla hareketli. Tayland'da bu tabancayla atış yerleri, atış poligonları da çok popüler. Yaklaşık olarak Hindistan cevizi bakın böyle standlarda satılıyor. 40 baht yani 20 lira karşılığında. Bunların soğuk olanları da var. Soğuk olanlarını almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok keyifli oluyor gerçekten. Onlar buz gibi ise. Özellikle bu sıcakta harika serinletiyor. Masaya işte bizim kola söylediğimiz gibi böyle yerlerde Hindistan cevizi söyleyip şu şekilde içebiliyorsunuz. Böyle güzel şeyler var. İşte meyve suları sıkıyorlar. Bakın. İşte tuktukçu abiler. Bu tuktuklar o kadar fazla sayıda olmuş ki eski döneme göre ve hepsi birbirine benzemeye başlamış. Onların da yanına böyle toplu bulundukları yere gittiğimizde onlar hakkındaki bilgileri de aktarayım ben size. Sokağa gezmeye devam edelim yolun kenarından. Benim de karnım acıktı, bir yerlere bakıyorum o esnada. Hem de size buralarda neler varmış, neler yeniyormuş, ne yapılıyormuş, oradaki insanlar nasıl yaşıyormuş konusunda aklınızda, kafanızda bir şeyler oluşturulması amacıyla kamerayı açık tutuyorum en azından pil bitene kadar. Rasta yaptırsam mı acaba saçımı? Burada da bu gider bana herhalde. İşte şuradan da Bangla Walking Street'e giriliyor. Saat 18'e kadar burası trafiğe açık. 18'den sonra trafiğe kapanıyor. Tamamen bir yürüyüş yolu haline geliyor. Bakın şu arabanın üstünde dövüşen abiler de Muay Thai, Thai box turnuvaları için burada 2 tane salon var, gösteri yapılan. Orada uluslararası karşılaşmalar gerçekleştiriliyor. Bu akşam da ve yarın akşam da önemli karşılaşmalar var. 8'i için olanların tanıtımını ve bilet satışını yapıyorlar şu anda. Muay Thai ve Thai box için sağlam gürültü yapıyorlar. Tayland'ın en turistik yerlerinden Phuket'in Patong Beach yerleşim yerine bugün üstünkörü bir baktık. Bakalım yarından itibaren anlatılacak daha çok şey var. Vlog kısmı haricinde başka bir Phuket videosu ekleyeceğim Tayland'la ilgili. İlgi çekeceğini düşünüyorum. En azından çok şey anlatıp geldiğimiz tatil yerlerinin nasıl bir özelliği var, nasıl bir tarihi var, neler yaşanmış, neler yaşanıyor, burada nasıl bir halk yaşıyor, onunla ilgili birkaç kelam edeceğim bir video hazırlayacağım bu blogların dışında. Unutmadan bu videonun da özelliği olsun, Tayland'daki ilk video şöyle bir özelliği olsun. Videoda şu ana kadar gelip hala abone olmayıp hatta bir de videoyu beğenmediyseniz artık size ne diyeyim ben. Şaka bir yana gerçekten çok kişiye ulaşmak adına, kanalı bir şekilde büyütmek adına videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Erkut Özen, Phuket.